hoş geldiniz. Bugün IGV Customer Flow hakkında konuşacağız. Önce kendimi tanıtarak başlayayım. Benim adım Ece. MTV IGV olarak IGV Türkiye'de görev alıyorum bildiğiniz gibi. Öncelikle Customer Flow nedir ve Customer Flow neden bizim için önemli bundan bahsedelim. Bildiğiniz gibi IGV aslında müşteri odaklı ve Customer Centric Organization olarak adlandırıyoruz. Müşteri odaklı bir organizasyon ve aslında müşterilerimizin geçtiği her bir yol, geçtiği her bir stage diyelim bizim için gerçekten önemli ve aslında Customer Flow'u implement etmeye yani uygulamaya çalışmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bunu garanti altına almak ve aslında bütün müşterilerimizin aynı stage'lerden geçtiğini, aynı evrelerden geçtiğini ve bu evrelerden doğru bir biçimde yararlandığına emin olmak için yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Isaac aslında gençlikle partnerler arasındaki köprü görevini gören ve bu köprü görevini görürken sunması gereken bazı standartlar olan bir organizasyon. Standartlardan zaten daha öncesinde de bahsetmiştik bildiğiniz gibi. Burada bizim için önemli olan şey aslında bir gencin bir partnerin yanına gittiğinde, bir partnerden tecrübe aldığında hem partnerin hem de gencin bizim doğru bir biçimde Customer Flow'un evrelerinden geçirdiğinden emin olmamız. Aslında bizim Customer Flow'umuz iki taraflı, hem partner hem youth taraflı. Neden bu önemli bir ayrıntı bizim için? Çünkü biz sadece gençlere bir tecrübe sunmuyoruz. Aynı zamanda partnerlerimize de yaptığımız projelerle beraber IGV'de düşündüğümüzde bir tecrübe sunuyoruz. Ve dikkatinizi çektiyse eğer Consideration'dan Experience aşamalarına kadar, Consideration, Preparation ve Experience aşamalarında aslında bu iki taraf birlikte değerlendiriliyor oluyor ve bu iki tarafta nasıl denir aynı tecrübeyi alıyor olması gerekiyor. Align bir biçimde hareket ediyor olması gerekiyor ki onları yaptığımız mesela expectation setting yani beklenti yönetimi aynı oluyor olsun. Şimdi öncelikle youth taraflı başlayalım. Customer Flow'un youth tarafından başlayalım. Burada gördüğünüz gibi Attraction, Consideration, Preparation, Experience ve Post Experience var. Peki bunlar neyi kapsıyor? Attraction aşaması aslında bir gencin kendi Expo'da hesabını açıp open hale geldiği ve artık projelere yavaş yavaş bakmaya başladığı zamanlardır. Visitor'dan yani ziyaretçiden open olduğu ana kadarki kısım bizim Attraction phase'imiz. Burada Customer Flow'da dikkatinizi çeken şeylerden bir tanesi bunun gerçekten cyclic olması. Yani bir döngü içerisinde olması ve Attraction'ın biraz daha dışarıda tutuluyor olması. Çünkü Attraction doğrudan bizim Customer Flow'umuzun içerisine bir insan girdiğinde yeniden Attraction aşamasına girmiyor olacak ama Consideration aşamasına dönüyor olacak bittiğinde tecrübesi. Dediğim gibi Attraction ziyaret aşamasından Open aşamasına kadarki kısmı kapsıyor. Bir EP open olduğu andan itibaren bizim Consideration aşamamızda. Bu ne demek? Biz artık bu insanla birebir bir biçimde ilgilenmeye başlıyoruz. Attraction'da o insanı çekmeye çalışırken Consideration aşamasında artık biz bu insanla doğrudan ilgilenmeye başlıyoruz ve onların application'ını yapması, application'dan sonra doğru bir biçimde accepted sürecine gitmesi ve accepted'dan sonra approve olana kadarki her türlü aslında aşamada onlara yardım ediyor olmamız demek oluyor. Buradan bir EP approved olduktan hemen sonra preparation aşamasına geçiyor oluyor. Bu preparation aşaması da aslında approved olduğu andan realize olacağı ana kadarki süreyi kapsıyor. Ve burada aslında görebileceğiniz şeylerden bir tanesi approved to open. Yani bir EP approved break olduğunda yeniden consideration aşamasına dönüyor ve biz burada ona yeniden projeler sunmaya ve onu yeniden aslında kendimize bağlamaya çalışıyoruz. Yani burada şöyle bir tez düşünebilirsiniz. Bir EP'yi yazın Temmuz ayında olacak bir projenize eşlediniz. Daha sonrasında EP Temmuz ayında gelemeyeceğini çeşitli sebeplerle size söyledi. Siz bu EP'yi bırakmıyorsunuz ya da yeniden attraction aşamasını almıyorsunuz. Bu EP'ye yeni projeler sunarak aslında işte Kasım ayında, Aralık ayında ya da Ağustos ayında, Eylül ayında gelmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Preparation aşamasında yaptığımız şeyler aslında preparation standartları. Bu insanı realize olacağı ana kadar hazırlamaya çalışıyoruz. Doğru expectation tekniklerle ve doğru bir biçimde aslında ona beklediğini onu hazırlamak oluyor. Daha sonrasında burada bir EP realize olduğu andan itibaren yani arrival pick-up'ını yaptınız, IPS'ini verdiniz ve first day of work'ını yaptınız. Bu aşamada bu insan realizasyon oluyor, realize oluyor ve realizasyon aşamasından finish aşamasına kadar da experience sürecinde oluyor. Yani doğrudan deneyimi yaşıyor oluyor. Bu nedenle biz buraya experience diyoruz. Experience'dan da yani bir EP finish olduğu andan itibaren de post experience aşamasına geliyor. Yani projesi bitti. Artık projesi
projesinin değerlendirmesini yapıyor olması gerekiyor. Bu da complexity içeriyor. NPS'i vesaire dolduruyor olması gerekiyor. Ve biz yeniden burada bu EP consideration alıyoruz. Bu ne demek? Biz bu EP aslında bittikten sonra, tecrübesi de bittikten sonra ya onu yeniden aileye üye olarak almamız ya da onun yeniden bizim projelerimize başvuruyor olmasını sağlamamız vesaire vesaire gibi şeyleri içeriyor. Artı işte complexity sürecinde ona destek oluyor olmamız gibi. Şimdi bunun partner aşamasına baktığımızda da Customer Flow'un partner aşamasına baktığımızda yine aynı şeyleri göreceğiz. Yine aynı phase'ler, yine aynı aşamalar ve yeniden cyclic bir biçimde aslında Customer Flow'un içerisinde olduğunu göreceğiz. Partnerlerin burada attraction yeniden bizim aslında visitor, işte bizim sistemimize girmiş bir partner olması, işte bize sign up bırakıyor olması, bizimle beraber bir tecrübe almaya karar verip vermemesi aşaması attraction aşaması oluyor. Burada sizin aslında görüşmelere gitmeniz ya da işte reklamlar verip partnerleri kendinize bağlıyor olmaya çalışmanız vesaire dahil oluyor. Bir partner bize tamam artık ben sizinle çalışabilirim deyip kayıt bıraktığı andan itibaren consideration aşamasına geliyor. Burada consideration aşamasında aslında opportunity review, yani bizim sahip olduğumuz projeleri review etme ve bunların olup olmayacağını, kendilerine uyup uymayacağını değerlendirmesi ve daha sonrasında projenin open olması Expo'da. Daha sonrasında bu proje open approval'ların yapılıyor olması demek oluyor. Proje open'lar yapıldıktan sonra bu partner bizim preparation aşamamıza geliyor. Preparation aşamasında yeniden görebileceğiniz gibi approved break gibi şeyler görebiliyorsunuz. Bu iki şeyi kapsıyor. Birincisi partner bizimle çalışmaktan vazgeçiyor olabilir. Hiçbir şekilde istemediğimiz bir proses ve aynı şekilde burada kontratları imzalayarak bunu garanti altına alıyoruz. İkincisi burada yapılan approved'larda, EP approved'larında belli bir durumu olduğu case'de ya da işte approve'ların kırılmış olduğu case'de yeniden approve yapmak ve yeniden consideration aşamasında bunu o partnere bildiriyor olmak gerekiyor. Ve işte yapılan approved break'ler yerine yeni approve'ların yapılıyor olması vesaire gibi şeyler de dahil. Daha sonrasında bu preparation aşaması aslında approved realizasyon kısmını kapsıyor dediğimiz gibi. Ve approved realizasyon kısmında partnere işte gelecek insanların profillerini, işte yeniden JD'lerin gözden geçirilmesi, expectation settinglerin yapılması, işte working hour'ların, onun dışında duration'ın gözden geçirilmesi gibi şeyler dahil oluyor. Buradan sonra experience aşamasına gidiyoruz. Bu da nedir? First day of work. First day of work yapıldı bu EP'lerin. Bu saatten itibaren experience aşamasına başlamış oluyoruz partnerle beraber. Ve bu süreç içerisinde de aslında biz bu partnere belli aralıklarla meetingler, yani görüşmeler ayarlayıp aynı şekilde EP'lerimiz bu işten memnun. Yani yaptığımız partnerlikten, sürdürdüğümüz partnerlikten memnun mu? İşte JD'ler sağlanıyor mu? Working hours'lar sağlanıyor mu? Gibi experience'ı kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Bir partner bitirdikten sonra proje duration tamamlandıktan sonra finish aşamasına geliyor. Ve finish aşamasına geldikten sonra aslında biz partnerlerimizin de bir NPS doldurmasını istiyoruz. Ve onların bizimle yeniden çalışıp çalışmayacağını gözden geçirmek istiyoruz. Eğer bizimle yeniden çalışmak isterlerse yeniden dediğim gibi consideration aşamasına taşımış oluyoruz bu partnerimizde. Burada genel olarak aslında görebilirsiniz GV Customer Flow'unu. İşte Youth Status'tan, Partner Status'tan. Attraction, Visitor Open'ı kapsıyor. Consideration'da Open Applicant, daha sonrasında Applicant'tan Accept'tan Approve'a gidiyor. Sonra buradan Preparation aşamasına gidiyoruz. Preparation aşamasına gittiğimizde aslında şeyi direkt olarak görebiliyorsunuz. Approved realizasyon ve Approved to Open. Burada Approved Break yaşandığında yeniden Consideration aşamasına geliyor oluyoruz. Ve sonrasında Experience aşaması, Realization'da Finish, Post Experience aşaması, Finish to Completed to yeniden Open aşamasına geliyor olmamız aslında. Umuyorum ki sizin için de clear'dır, sizin için de açıktır. Aynı şekilde de partnerlerde de Open Applicant, işte Accepted yerine Sign Up, Opportunity for Review ve daha sonrasında da Open ve Approved olarak ilerliyor. Ve bir partner sign up bıraktığı andan itibaren aslında Consideration, Preparation, Experience ve Post Experience aşamasına geliyor diyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum hepinize.